Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur? Olası tüm senaryolar. Temmuz 2026. Ankara'da devasa bir zirve hazırlığı var. NATO'nun 32 üye devletinin liderleri Türkiye'ye geliyor. Türkiye, dünyanın en güçlü askeri ittifakına ev sahipliği yapıyor. Kameralar, bayraklar, protokol. Ama bir dakika. Şu anda aynı Türkiye, Rusya ile ortak enerji hatları kuruyor. Çin ile milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalıyor. Avrasya'ya yakınlaşıyor, İran ile masa kuruyor. Peki, bu tabloya bakınca şu soruyu sormamak elde değil. Türkiye NATO'da olmalı mı? Ya da daha doğru soruyla Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur? Bu videoda gerçekten kimsenin tam cevap veremediği o soruyu masaya yatırıyoruz. Senaryolar, sonuçlar, kaybedenler ve kazananlar. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1. Türkiye NATO'da ne yapıyor? Önce şunu net koymamız lazım. Türkiye NATO'da sadece bir üye değil. Rakamlar ile konuşacak olursak Türkiye ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. 350 binden fazla aktif askeri personeli, F-16'ları, denizaltıları, gelişmiş insansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO tatbikatlarının neredeyse tamamında sahada. Ama asıl mesele coğrafya. Türkiye'ye haritadan bir bakın. Bir yanda Karadeniz, öte yanda Akdeniz. Üstte Ukrayna ve Rusya, sağda İran ve Irak, solda Yunanistan ve Balkanlar. Türkiye tam anlamıyla 3 kıtanın birleştiği noktada duruyor. Peki bu NATO için ne anlama geliyor? İncirlik Hava Üssü. Amerika'nın Avrupa'daki en kritik askeri üslerinden biri Türkiye'de. Buradan Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'e anında ulaşabiliyorlar. Kürecik'teki radar sistemi ise NATO'nun füze savunma kalkanının gözü. Rusya ve İran'dan gelebilecek balistik füzeleri bu radardan takip ediyorlar. Ve bir de boğazlar var. Boğazlar meselesi ayrı bir boyut. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek geçiş noktası. Türkiye bu geçişi 1936 tarihli Montreux Sözleşmesi çerçevesinde yönetiyor. Rusya'nın savaş gemileri Karadeniz'e giremez, çıkamaz. Tabii Türkiye izin vermezse. Şimdi düşünün, böyle bir ülke NATO'dan çıkarsa ne olur? Bölüm 2. Tarihsel arka plan. Türkiye neden NATO'ya girdi? Yıl 1952. Soğuk Savaş kızışıyor. Stalin Türkiye'den boğazlar üzerinde hak talep ediyor. Sovyet tankları sınırda bekliyor. Türkiye yalnız ve savunmasız. İşte tam bu noktada ABD devreye giriyor ve Türkiye'yi NATO'ya davet ediyor. Çünkü NATO'ya girmek Batı güvencesi almak demek. Bize saldırırsan Amerika'ya saldırırsın mesajı vermek demek. O günden bu yana Türkiye 70 yılı aşkın süredir bu ittifakın içinde. Kore'de savaştı, Afganistan'da görev aldı. Balkanlarda barış misyonlarına katıldı. NATO'nun kriz yönetiminde her zaman ön saflarda yer aldı. Ama ilişkisi hiç kolay olmadı. Kıbrıs meselesi, Yunanistan gerilimi, Kürt meselesi, S-400 krizi, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik vetolar, Türkiye ile NATO arasındaki evlilik zaman zaman boşanma noktasına geldi ama hiçbir türlü bitmedi. Neden? Çünkü iki taraf da birbirine muhtaç ve bunu her iki tarafta biliyor. Şimdi gelelim bizim için en önemli meseleye. Türkiye NATO'dan kendi isteğiyle çıkarsa Türkiye ne kaybeder? İlk senaryo. Türkiye kendi isteğiyle ittifaktan çıkıyor. Peki bedelini kim öder? Askeri boyut. NATO üyeliği demek 32 ülkenin ortak savunma kalkanı demek. Türkiye NATO'dan çıktığında bu kalkan kalkar. Madde 5 geçersiz hale gelir. Yani Türkiye'ye biri saldırdığında NATO'nun otomatik müdahalesi sona erer. Bu soyut bir risk değil. Türkiye'nin doğusunda İran, kuzeyinde Rusya, güneyinde derin bir kaos var. Suriye-Irak meselesi, PKK meselesi. Tüm bu tehditlerle şu an
NATO şemsiyesi altında başa çıkıyor. Şemsiye kalktığında Türkiye kendi askeri kapasitesini çok daha hızlı büyütmek zorunda kalır. Bu da devasa bir savunma bütçesi demek. Silah sistemleri krizi. Türkiye'nin envanterinde hala çok sayıda ABD ve NATO yapımı silah sistemi var. F-16'lar, Patriot füzeleri, NATO standartlarına göre tasarlanmış komuta sistemleri. NATO'dan çıkış bu silahların bakımını, yedek parça teminini ve yazılım güncellemelerini tehlikeye atar. Türkiye uzun vadede yerli üretimi büyütmek zorunda kalır. Aselsan, Roketsan, Baykar. Bu fırsat gibi görünse de geçiş süreci son derece riskli. Ekonomik şok. NATO üyesi olmak Türkiye'ye dolaylı ama güçlü bir ekonomik güvence sağlar. Batılı yatırımcılar NATO ülkelerine daha rahat para koyuyor. Türkiye NATO'dan çıkınca yatırım ortamı sarsılır. Kredi notları düşer. Döviz kurları üzerinde baskı artar. Turizm sektörü bundan nasibini alır. Çünkü güvenli ülke algısı yerle bir olur. Avrupa ile kapılar kapanır. Türkiye NATO üyesi olduğu sürece Batı dünyasıyla askeri bir diyalog kuruyor. Ama NATO'dan çıkış zaten donmuş olan bu AB sürecini tamamen koparabilir. Bölüm 4. Türkiye NATO'dan çıkarsa eğer NATO ne kaybeder? Şimdi madalyonun öte yüzüne bakalım. NATO'suz Türkiye ne olur? Öncelikle Güney kanadı tamamen çöker. NATO'nun Güney kanadı tamamen Türkiye'ye dayanıyor. Türkiye olmadan NATO Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Karadeniz'de ve buralardaki tüm varlığı dramatik biçimde zayıflar. İncirlik üssüne erişimi biter. Kürecik radarı kapanır. NATO bu boşluğu doldurmak için yıllarca çaba harcamak zorunda kalır ve belki de bunu hiç dolduramaz. Ayrıca boğazlar serbest kalır. Belki de bu en kritik nokta. Türkiye NATO'dan çıktıktan sonra Montreux Sözleşmesi'nin yükümlülüklerine devam edebilir. Ama siyasi iradede oluşacak bu değişiklik Türkiye boğazlarını Rusya'ya karşı kapatma politikasından vazgeçebilir. Rusya'nın Karadeniz filosu Akdeniz'e özgürce giriş çıkış imkanı bulabilir. Bu Avrupa güvenliği açısından gerçek bir kabusun ta kendisi. O zaman gelelim en merak edilen soruya. Rusya'nın kazancı. Türkiye'nin NATO'dan çıkması Moskova için büyük bir zafer olur. Yıllardır süren Batı kuşatması kırılır. Rusya Karadeniz'de daha özgür manevra alanı bulur. Balkanlar ve Kafkas'taki dengeleri kendi lehine çevirmeye başlayabilir. Güven bunalımı. Türkiye 70 yıllık NATO üyesi. Bu kadar köklü bir üye ayrılabiliyorsa diğer üyeler ne düşünür? İttifak içinde ciddi bir güven sarsıntısı yaşanır. Özellikle Doğu Avrupalı küçük üyeler biz saldırıya uğrarsak gerçekten yardım gelir mi diye sorgulamaya başlarlar. Peki Rusya kazanır mı? Moskova'nın hesabı. Rusya Türkiye'nin NATO'dan çıkması için yıllardır zemin hazırlıyor. Peki bu gerçekleşse Rusya gerçekten kazanır mı? Kısa vadede evet, Rusya büyük kazanır. Karadeniz'de alan açılır. Ukrayna cephesinin güneyindeki baskı azalır. NATO'nun birliği sarsılır. Ama uzun vadede tablo karmaşık. Çünkü Rusya aynı zamanda güçlü bir Türkiye istemiyor. NATO'suz Türkiye bölgede daha bağımsız ve belki daha agresif bir aktör olarak hareket edebilir. Kafkasya'da, Orta Asya'da, Suriye'de Rusya ile doğrudan rekabete girebilir. Türkiye ile Rusya'nın tarihsel ilişkisine bakın. Yüzyıllarca süren savaşlar, rekabet, kuşatma ve karşı kuşatma. Bu iki ülkenin tam anlamıyla dost olması mümkün değil. NATO'suz Türkiye Rusya'nın kucağına düşmez. Aksine iki ülke daha çok çatışabilir. Bu durum Moskova için beklenmedik bir baş ağrısı yaratabilir. Bölüm 6. Çin devreye girer mi? Yeni ortaklık senaryoları. Son yıllarda Türkiye-Çin ilişkileri giderek derinleşiyor.
kuşak ve yol girişimi kapsamında yatırımlar, savunma sanayi işbirlikleri, ticaret anlaşmaları. Türkiye NATO'dan çıkarsa Çin boşalan alanı doldurmaya çalışır mı? Ekonomik alanda kesinlikle. Çin Türkiye'ye yatırım yapar, kredi sağlar, altyapı projeleri geliştirir. Türkiye'nin batıdan kopan ekonomik bağlarını telafi etmeye çalışır. Ama askeri alanda iş farklı. Çin, Türkiye ile resmi bir güvenlik ittifakı kurmakta temkinli davranıyor. Çünkü Çin kendi önceliği Tayvan ve Güney Çin Denizi. Orta Doğu ve Akdeniz meselelerine doğrudan girmek istemez. Dolayısıyla Türkiye NATO'yu Çin ile değişmez. Çin NATO'nun yerine geçmez. Peki Türkiye bu senaryoda ne yapar? Büyük ihtimalle stratejik özerklik politikasını büyüterek devam eder. Batı ile de Doğu ile de ilişkiler kurar. Ama hiçbir bloğun tam içinde yer almaz. Bu kulağa bağımsız ve güçlü geliyor. Ama pratikte son derece riskli bir denge oyunu. Bölüm 7. Orta Doğu ve Kafkasya'da deprem. Bölgesel sonuçlar. Türkiye NATO'dan çıktığında sadece Avrupa değil, bütün bölge yeniden şekillenir. İran. İran için bu gelişme hem fırsat hem tehlike. Fırsat, Batı yanlısı Türkiye bölgeden çekilirse İran'ın hareket alanı genişler. Tehlike, güçlü ve bağımsız bir Türkiye, Sünni dünyasının lideri olmaya soyunabilir. Bu, İran'ın Orta Doğu'daki Şii eksenine doğrudan meydan okuma demektir. Gelelim Körfez ülkelerine. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bugün hem Amerika ile hem Türkiye ile ilişkiler kuruyor. NATO'suz Türkiye kendi güvenlik şemsiyesini bölgeye taşımak isteyebilir. Körfez ülkeleri bu teklifi nasıl karşılar? Büyük ihtimalle ihtiyatlı ama ilgili bir tutum sergiler. Gelelim Ukrayna ve Kafkasya'ya. Türkiye, Ukrayna ile savunma sanayi işbirliği yapıyor. Bayraktar TB2 insansız hava araçları Ukrayna'nın savunmasında büyük rol oynadı. Türkiye NATO'dan çıkarsa bu işbirliğine ne olur? Türkiye Ukrayna'yı terk eder mi? Yoksa daha bağımsız bir arabulucu rolü mü üstlenir? Büyük ihtimalle ikinci seçenek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü belki daha da güçlenir. Azerbaycan meselesine gelince, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tek millet iki devlet ilişkisi. NATO'dan bağımsız bu ilişki her koşulda devam eder. Hatta NATO'suz Türkiye Azerbaycan'a daha bağımsız destek verebilir. Bölüm 8. Yunanistan ve Kıbrıs. Unutulan taraf. Türkiye, NATO ilişkisinin en karmaşık boyutlarından biri de Yunanistan. Bu iki ülke NATO'nun içinde olmalarına rağmen onlarca yıldır gergin bir ilişki sürdürüyor. Türkiye NATO'dan çıkarsa Yunanistan'a ne olur? İlk bakışta Yunanistan ferahlar gibi görünebilir. Ama bu yanlış bir okuma. Türkiye NATO dışında daha bağımsız ve potansiyel olarak daha agresif bir bölgesel güç haline gelir. Ege'deki anlaşmazlıklar daha az kontrollü bir ortamda sürer. Kıbrıs meselesinde Batı'nın Türkiye üzerindeki baskı aracı ortadan kalkar. Yani paradoks şu: Yunanistan, NATO'nun Türkiye'yi frenleyen yapısından yararlanıyor. Türkiye bu yapının dışında çok daha öngörülemez bir hale gelir. Peki, gelelim Türkiye'nin kendi geleceğine. İç dinamikler nasıl şekillenir? Tüm bu dış senaryoların ötesinde bir de iç boyut var. Türk toplumu bu değişimi nasıl karşılar? Türkiye'de NATO üyeliğine yönelik kamuoyu oldukça karışık. Bir kesim NATO'yu emperyalist bir araç olarak görüyor ve bu çıkışa sıcak bakıyor. Diğer bir kesim ise NATO'nun güvencesini vazgeçilmez buluyor. NATO'dan çıkış Türkiye'de iç siyasi açıdan da büyük bir deprem yaratır. Ordunun tutumu bu konuda belirleyici olur. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihsel olarak Batı yönelimli bir yapı. NATO eğitimi almış, NATO'nun komuta zinciriyle bütünlenmiş bir ordu. Bu ordu tamamen bağımsız bir güvenlik yapısına ne kadar hızlı adapte olur? Ekonomik kriz, siyasi gerilim ve güvenlik. Boşluğun eş zamanlı yaşanabileceği böyle bir dönemde Türkiye'nin iç istikrarı ciddi bir sınav verir. Gelelim en olası senaryoya. Tam çıkış mı yoksa bir mesafe mi? Şimdi Türkiye gerçekten NATO'dan çıkar mı? Tam ve resmi çıkış
hem Türkiye hem de NATO için yüksek maliyetli. Bu yüzden gerçekçi senaryo şu: Türkiye NATO içinde kalmaya devam eder. Ama ittifakla ilişkisi şu hale gelir: ben sana şunu veririm, sen bana şunu ver eksenine gelebilir. Bu strateji aslında son yıllarda hayata geçirilmiş durumda. İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye uzun süre engelledi ve karşılığında somut tavizler aldı. S-400 krizinde Rusya'dan sistem alındı. NATO'nun itirazları görmezden gelindi. Suriye'de bağımsız operasyonlar yapıldı. Yani Türkiye şu anda NATO'nun içinde, tam içinde değil konumunda. Bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda. Bu belirsiz konum hem Türkiye'ye manevra alanı sağlıyor hem de Batı ve Doğu ilişkilerini canlı tutuyor. Peki bu denge ne zamana kadar sürdürülebilir? Bu asıl soru. Dünya düzeni değişiyor. Tüm bunların arka planında çok daha büyük bir tablo var. Soğuk Savaş sonrası kurulan tek kutuplu ABD hegemonyası sona eriyor. Çin yükseliyor. Rusya savaş masasına dönüyor. Avrasya genişliyor. NATO bile içten çatırdıyor. Böyle bir dünyada Türkiye'nin konumu her zamankinden daha kritik ve daha değerli. Hem Batı hem Doğu hem de Güney dünyasıyla köprü kurabilecek nadir ülkelerden biri Türkiye. Bu köprü konumunu korumak için NATO'ya ihtiyaç var mı? Yoksa tam bağımsızlık bu köprüyü daha da güçlendirir mi? Bu sorunun cevabı Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılını şekillendirecek. Sonuç: kazanan kim, kaybeden kim? Özetleyelim. Türkiye NATO'dan çıkarsa en büyük kazanan kısa vadede Rusya. Stratejik boşluk açılır. Karadeniz daha erişilebilir bir hale gelir. NATO'nun güney kanadı çöker. En büyük kaybeden kısa vadede Türkiye'nin ekonomisi. Yatırımlar çekilir, kur baskısı artar. Savunma harcamaları patlar. NATO'nun varlığını sürdürür ama ciddi zayıflar. İncirlik kapanır, kürecik söner. Boğazlar siyasi belirsizliğe girer. Bölgesel denklemler alt üst olur. İran, Körfez, Kafkasya, Yunanistan. Herkes yeniden hesap yapmak zorunda kalır. Belki de en önemli soru şu: Türkiye NATO'dan çıkmak zorunda kalmadan da NATO'yu etkisiz kılabilir mi? Bunu zaten yapmaya başladı. Tek bacaklı değil, çok bacaklı bir dış politika izliyor. Belki de asıl soru NATO'dan çıkar mı değil, NATO Türkiye'ye rağmen ayakta kalabilir mi? Bu soruyu şimdilik yanıtsız bırakıyoruz ama yorumlarda sizi bekliyoruz. Eğer bu video işine yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu tür analizleri daha sık yapmak istiyoruz. Hangi konuyu ele almamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.